Şimdi iki şeyden bahsedeceğim dün yaşanan. İlk önce Trump'ın Netanyahu ile görüşmesinde yaptığı açıklamalar var. Bir de tabii bu biraz önce okuduklarım, o da akşamına aynı şehirde West Palm Beach'te Florida'da çıktığı miting. Yani bunu da Hristiyanlara e, açıkladı o mitingde. Netanyahu görüşmesinin başında şöyle diyor. Benim Netanyahu ile ilişkim hiç kötü olmadı zaten. İsrail için çok iyi bir başkandım. İsrail için benden daha iyi bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmadı. Rehineler hemen geri verilmeli. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ve seçimi ben kazanamazsam Orta Doğu'da büyük savaşlar olacak. Üçüncü Dünya Savaşı'na da gidebiliriz dedi. Hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi. Tabii bu kadar yakın olmaları Netanyahu'yla ve eşiyle, ondan sonra mini bir kabine toplantısı, tabii resmi olmasa da mini bir kabine toplantısı, Netanyahu'nun Trump'a hem otobiyografisini vermesi, Bibi isimli kitabı vermesi, al benim biraz hayatımı oku, hayatımı öğren dercesine, topyekün zafer yazılı bir şapka vermesi, burada Gazze'deki katliamdan bahsediyor. Bunların hepsi bize şunu gösteriyor. Normalde yıllardır gergin olan Netanyahu-Trump ilişkisi, 4,5 yıldır ikili görüşmeye girmeyen bu ikili, şimdi birden sarmaş dolaş olunması, zaten ilişkimiz hiç kötü olmamıştı ki denmesi, bizi çok tehlikeli bir Trump dönemine hazırlıyor İsrail konusunda. İsrail konusunda diyorum. Çünkü senin de okuduğun açıklamalara bakınca, şimdi oraya geçelim. Sabah sanki bu açıklamaları yapmamış gibi bir de akşamında Hristiyanlara diyor ki liberal kamaların aksine İsrail'in terörle savaşını destekleyeceğim diyor. Bu çok ciddi bir açıklama. Şimdi ne oldu savaşları bitirecek Trump'a? Ne oldu küreselcilere karşı savaşan Trump'a? Ne oldu sisteme karşı savaşan Trump'a? Küreselcilerin yaptığından daha fazla. Ben diyor bir tane daha koyarım üstüne. Daha iyi desteklerim İsrail'i. Daha iyi desteklerim sizin Gazze'de yaptığınız savaşı. Şimdi bunlar insanın kafasına ciddi soru işaretleri getiriyor. Ayrıca cihatçı sempatizanlar diyor. Yani ben de oradaydım. CNN Türk olarak canlı yayındaydık. Netanyahu çarşamba konuşurken kongrede dışarıda insanlar beyazı, siyahı, Yahudisi, Müslümanı, Hristiyanı, dini, dinsizi hepsi oradaydı. Netanyahu bunlara aptallar dedi. Trump da bunlara cihatçı sempatizanlar diyor. Hatta bir adım ileri gidiyor. Ben bunları deport edeceğim, sınır dışı edeceğim diyor. Şimdi burada hatırlarsanız üniversitede, kampüslerde protestolar olmuştu. Oradaki öğrencilerin, hatta ben Türk öğrenciler bile görmüştüm. Diyor ki orada birini yakalarsam tuttuğum gibi yakasından kapı dışarı edeceğim. Şimdi Trump'ın e, şeyi bu, politikası bu. Çok daha radikal, çok daha sert, çok daha İsrail yanlısı, çok daha Siyonist yanlısı. Şimdi bunlar olduğunda insanın kafasında bir soru işareti oluşmuyor değil. Trump neyin peşindesin? Bu savaşı bitirmeyecek misin diye. Netanyahu'nun da biz şunu beklediğini net olarak artık görebiliyoruz. Ağzı kulaklarındaydı zaten. Lütfen Tanrım 5 Kasım'da Trump kazansın. 5 Kasım'a kadar da büyük ihtimal ateşkes vesaire yapmadan oraya kadar hayatta kalmaya çalışacak. Ya da geçici bir ateşkes, biraz daha rehineleri toplayıp öyle gidecek Trump başkanlığı dönemine. Plan bu. Öyle görünüyor. Ama bak Yunus, ben burada bir şey gördüm. Ayakta hocam, eşini buyurun. öpüyor. Buyurun hocam. Netanyahu'yu öpmüyor. Öpmedi ve elinde sıkmadı. Ama şöyle bir zafermiş gibi elini sıkıyor ama. Değil, yanına yaklaştırma. Ya şöyle hocam, Mesut hocam şöyle diyeyim. Şimdi tam orada Omuz öpmek de, tokuşturuyor. ondan sonra bir şarkıya da atıfta bulunayım. Sonraki açıklamalarıyla bütün gün öp 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 doyamadı yani. Hani böyle bir ilişki olmaz. Ama siyasetçi Hani bunlar, yani öpmesin her orada. şeyi yaparlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Netanyahu'ya Yani Trump seçilirse soykırıma desteğini sürdürecek demek mi oluyor o az önce ekrana getirmiş olduğumuz Trump'ın açıklamaları hocam? Yok, hayır, ben orada savaşı bitirelim diyor. Asıl üzerine durduğu şey şu ki Bir daha bir verir misin Gökhan? Bir daha bir açıklamaları okuyalım. Bir daha bir okuyalım. Hocam diyor ki İsrail'in Gazze'de işini bitirmesine izin vermeliyiz diyor. bitirelim diyor. Yani Tamam, yani savaşı bitirelim diye bir şey söylemiyor ki. İsrail'in Gazze'de işini bitirmesine izin Bir vermeliyiz. de aksine terörle savaşını destekleyeceğim diyor. Aynen. İsrail'in terörle savaşını destekleyeceğim. Sanki Burada Kamala hangi savaşı bitirme bitirelim? yönünde daha güzel sözler Cihatçı söylüyor gibi. sempatizanlarını ve Komutanım. Amerika'dan nefret eden radikalleri sınır dışı edeceğiz. Kamala'ya oy veren herhangi bir Yahudi aklını kontrol etmeli ifadesini kullanıyor ama şimdi şu cümle üzerinden gidelim. İsrail'in Gazze'de işini bitirmesine izin vermeliyiz
Hangi anlamda savaşı bitirmek oluyor hocam? Evet, hangi iş ona bakmak lazım. Bakıldığı zaman ciddi bir soykırım suçu var. Asıl mesele burada şu. Geçen gün de tartıştık. Netanyahu 2 tane mahkeme tarafından, dünyanın en yetkili mahkemesi, Adalet Divanı ve Ceza Mahkemesi tarafından takip edilen... Ya ayrıca hocam bakın, İsrail için en iyi başkan ben oldum ifadesini de kullanıyor. Evet, evet. En iyi başkan oldum diyor. Şunu söylüyor. Ya burada ama hocam benim soruma yanıt vererek cevap verirseniz çok sevineceğim. Yani o zaman bu destek devam mı edecek? Onu söyleyeceğim. Bakın. Sizi İsrail'le oraya getiriyorum böyle hızlı hızlı hocam. Karşıya çok iyiydim. İyi bir ilişkimiz vardı. Hiçbir başkanın olmadığı kadar iyiydim diyor. Onun istediği, burada tam onu söyleyeceğim. Rehineler meselesi kabul edilebilir değil, derhal geri verilmeli. Yani buradaki söylemek istediği şey derhal geri... Siz diyor bakın 10 aydır rehineleri, kim o rehineler? Diğer rehineleri pek ilgilenmiyorlar. Amerikalı rehineler. İyi durumda olmaları mümkün değil diyor. Yani ölebilir onlar. Dolayısıyla şöyle bir şey diyor. Hamas'a da parmak sallıyor tabii. Sen eğer bir şekilde rehineleri vermezsen başa geçtiğimde, demek ki bu 100 gün içerisinde seçim meselesinin önünde Gazze Savaşı devam edecek. Peki burada bakın Netanyahu'ya eleştiri getirirken Kudüs'ü başkent yaptığını unutmayalım. İran yaptırımlarını kendisi söyledi. Nükleer anlaşmadan çekildik. İbrahim anlaşmaları yaptık. Ama benim söylediğim şey şurada. Bakın Trump'la beraber konuşuyor ama Biden'la da Kamala Harris'le de şunu söylüyor. Diyor ki o söylediği şeylerin en önemlisi, İsrail en sofistike Amerikan silahlarını kullanıyor. Amerika'da yeni bir güvenlik ittifakı kuralım. Bakın çok önemli getirdiği mesaj Netanyahu'nun. Bu ittifakın içerisine 4 Arap ülkesi katılsın. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap, Ürdün, Katar. Niye? Bunun adına da biz Abraham İttifakı koyalım. Bakın Şimdi, buradaki pazarlık bu. Bu söylenmeyen bu. Netanyahu'nun açıklamalarından ziyade Trump'ın tavrını konuşuyoruz aslında bu noktada. Ama Onu hocam şimdi değerlendirmenizi bakın bu istiyorum. resim getirmiyor bu aslında. Cebinde bir tane şey var, kağıt var. 11-12 maddelik. Bana ne vereceksin? Ne kadar silah vereceksin? Bu kamuoyuna gösterilen şey. Diyor ki Trump'ın demin söylediğim İbrahim anlaşmalarını yapalım. Bunun üzerinde konuşuyorlar. Nedir o? Suud dahil 4 tane devletle bir askeri ittifak kuracaklar. Zaten kuruldu bu ittifak. Dediler ki sizi Amerika değil bundan sonra İsrail koruyacak. Bakın Ürdün'e nedir Suud Hava Yolu'nu kullandı şey. İsrail uçakları girdiler, vurdular, geri döndüler. 220 kilometreden bahsediyoruz. Burada da her ikisiyle de pazarlık yapan bir Netanyahu'yu görüyoruz. Yani Netanyahu İsrail'e döndüğünde bir karar verecekler. Biz Trump'ı mı destekleyeceğiz yoksa Kamala'yı mı? İsrail'in çıkarlarını hangisi? O zaman ne oluyor? Her ikisi de şirin gözükmek için hem kendi kamuoylarına hem İsrail kamuoyuna hem Yahudi Tamam seçmen. o zaman Trump sonsuz desteğimizi göstereceğiz mi İsrail'e diyor yani. Benim gördüğüm şey şu. Çok sert bir şekilde girecek bu Gazze meselesine kazandığı takdirde. Ne yapacak? Sert girecek. Çok daha başka silahlar kullanabilirler. Fulya. Bakın Kudüs'ü başkent yapan bir adam buradaki meseleye de farklı bakabilir. Peki Özay abi buyurun. Sizi böyle alalım. Ya çok kısa bir şey söyleyeyim. Tamam sen orada tek kalmayacaksın doğru. Tahtaya kalk. Yani siz bilirsiniz benim burada Yok, tek yok. bırakmak istiyorsanız. Evet. Biden'la Netanyahu, Siz oturun ben ayakta dururum. Biden'la Netanyahu arasındaki kavgayı doğru okumazsak sorun çıkar. Trump'la Netanyahu arasındaki mesele şu. Trump diyor ki ya diyor ben her şeyi yaptım sizin için kardeşim. Kudüs'ü başkent yaptım, bunu Aynen. yaptım, bunu yaptım. Trump diyor. Biden seçimi kazanır kazanmaz işte yeni kazanan diye koşa koşa onun kollarına gittin. Bir ideolojik farklılıkları yok. Aralarında son 4 yılda yapılmayan 2 görüşme meselesinin, yani görüşmelerin sadece 2 ile sınırlı kalmasının sebebi Trump kıskandı. Dedi ki ben sana her şeyi verdim. Ben seçimi kaybettiğim an Biden'ın kollarına koştun. Budur. Yoksa Yani Özay abi o zaman Trump da seçilse, Kanka. Kamala Harris de seçilse, kim seçilirse seçilsin. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa destek vermeye devam mı edecek? Amerika Onda hiç şüphe yok. Trump seçilirse Netanyahu ve İsrail'e sonsuz destek verecek. Kamala Harris seçilirse İsrail'e daha çok, Biden'a görece daha az destek Şimdi verecek. Kamala Harris boyutunu konuşacağız ama Trump'ın
Trump hem Netanyahu'ya hem İsrail'e sonsuz bir destek verecek. Kamala Harris İsrail'e sonsuz bir destek verecek ama Netanyahu'ya daha mesafeli bakacağı kesin. Trump Çünkü savaş bitmeli dedi. Trump'tan farklı oldu. Ben katılıyorum bu görüşe. Yani burada şunu görmek lazım. Netanyahu'ya tartışılan bir karakter, hakkındaki o suçlamaları vesaire. Netanyahu ayrı bir şey, İsrail ayrı bir şey. Yani bak sevgili Fulya, İsrail aldığı F-35'ler dahil hiçbir silah için Amerika'ya para ödemez. Amerika'nın kamu fonlarından karşılanır İsrail'in aldığı her şey. İsrail devletine destek sonsuzdur. Bu kim seçilirse o zaman seçilsin değişmeyecek. bu değişmeyecek. Yani Trump Evet. seçilirse de bu destek değişmeyecek. Zaten bunun mesajını verdi o zaman. Trump seçilirse Netanyahu'nun başbakan kalmasına izin verecek. Hapse gitmesini engelleyecek. Seçilirse, Kamala Harris, demokratlar seçilirse Netanyahu'suz bir İsrail'in daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Ama bunu da yeni düşünmüyorlar. Obama döneminde de bu düşünce vardı. Peki Özay abi, o zaman şunu sorayım. Yani Trump ve Harris arasında Amerika'nın, İsrail'in kölesiyim yarışı mı yaşanıyor? Şöyle, şimdi burada iki farklı tartışma vardı. Hep denir ki İsrail Amerika'nın Orta Doğu'daki temsilcisi. Çok öyle değil. Ama şunu da görmek lazım. Bakın en önemli Yahudi kuruluşları Amerika'da 1900'lerin başında kurulmuştur. İsrail Devleti'nden çok önce kurulmuştur. Ve bunların Siyonizme bakışı yer yer farklıdır. Mesela bunlar Netanyahu'ya dediler ki ya o 3 tane ultra ortodoks partiyi koalisyon ortağı yapma dediler. Dinlemedi Netanyahu. Anayasayı değiştirecek yasa teklifini getirme dediler. Yine dinlemedi. Fakat Netanyahu her seferinde Hacı Yatmaz gibi bir şekilde bir yolunu buluyor ve Amerika'yı avucunun içine alıyor. Ama şunu söyleyeyim. Amerika İsrail'in değil ama Amerika Yahudi lobisinin kölesidir. Peki. Yani İsrail ile Yahudi lobisini birebir aynı şey olarak kodlayamayız zaman zaman çünkü çeliştikleri ve mücadele ettikleri yerler var. Amerika İsrail lobisinin kölesidir dedin. Amerika'daki İsrail lobisinin kölesi. Amerika'daki İsrail lobisi. Benim sorum- Yahudi lobisinin kölesi. Tamam, bu soruma böyle cevapladım. Peki Yunus Paksoy bunu nasıl cevaplar? Kamala Harris'la Trump arasında İsrail'in kölesiyim yarışı mı var aslında? Bu mu olacak? Bak, Bunu mu gülüyor. göreceğiz? Kasım'a kadarki süreçte biz. Sorunun Gülümseyerek cevabı başladım kendinde sorumu diyor. yanıtlamaya. Ben bulunduğum konumdan ötürü biraz daha yuvarlak vereceğim ama Evet. soruyu cevaplandıracağım. Şimdi bunu şuraya atfederek söyleyeyim. Hep hatırlatıyorum bunu. Umarım ezberletirim izleyicilerimize de. Temsilciler Meclisi üyesi, yani vekil, Kentucky vekili Thomas Massie daha geçtiğimiz ay şunu anlattı bize. Yahudi lobisi, yani AIPAC, ki bunlar şununla övünür Fulya, yakın zamanda da ön seçimlerde de övündüler. 100'e yakın adayı destekliyorlar, hepsi de ön seçimlerini kazanıyor. Bak, böyle bir şey, böyle bir istatistik mümkün değil. Ama nasıl mümkün oluyor? Birini destekliyorlar, para gömüyorlar, yani ona yatırım yapıyorlar, satın alıyorlar siyasetçiyi ve seçimi o kazanıyor. Büyü gibi, sanki bir sürprizmiş gibi. Ama kimi desteklerlerse, kime elini atarsa bunlar kazanıyor. Ve diyor ki bu vekil, herkesin, şu an kongrede ama herkesin bir tane AIPAC'ten, yani Yahudi lobisinden temsilcisi var. Ve bu temsilci gidip bunlara, ki bunlara bebek bakıcısı diyor, yani kongre üyelerine birini atıyorlar. Bu geliyor diyor ki şu yasada şu şekilde oy vereceksin. Şu mektubu yayınlayacaksın. Şuraya imza atacaksın. Burada hayır diyeceksin. Şimdi bunu anlattıktan sonra ve bu Yahudi lobisinin kongre üzerindeki etkisini özellikle geçtiğimiz 9 aydır çok net gördükten sonra senin sorunun cevabını sanırım vermiş oluyoruz. Ama burada şunu da söylemek lazım. Kamala Harris Trump arasında. Kamala Harris Netanyahu ile görüştükten sonra bence cesur bir hareketti. Şimdi iyi polis kötü polis diyenler var, destekleyecek zaten diyenler var, doğru. Ama Trump da o zaman onu deseydi. Trump çıkıp çok fazla bir kere çocuk öldü dediğini duydunuz mu Trump'tan? Ben duymadım. Bir tane bile çocuğun ölümünden, açlık, oradaki kıtlıktan bahsetmedi. Savaş artık bitmeli dedim, bitmedi. Bakın şunun arasında bir fark vardır. Kamala Harris'in açıklaması savaşın bitme vakti geldi. Trump'ın açıklaması İsrail'in savaşı bitirmesine izin verelim. Netanyahu'nun keyfine kaldıysa o savaş zaten bitmeyecek. Adam oradan çıkmayacağını söylüyor. Ondan dolayı ikisinin tonunda, tonlamasında, söyleminde geceyle gündüz gibi şu an için fark var.
Ama Kamala Harris şunu da söylüyor. Benim İsrail devletine, İsrail'in güvenliğine bağlılığım sonsuzdur diyor. Aynen öyle. Küçük kızken bile destekliyordum Aynen, diyor. öyle diyor. Onu hiçbir zaman zaten değişmesini beklemeyelim. O hayalcilikten de öte olur. Amerika'ya kim gelirse gelsin yarın gidelim biz oturalım Amerikan koltuğuna. Orada bir şekilde İsrail'e o destek devam edecek. Etmek zorunda. Peki ya Ama Yunus- Netanyahu'yu sevmedikleri ortada. Bu Biden, Kamala, Obama jenerasyonunun. Ya Yunus, o zaman şunu sormak istiyorum sana. Yani bu iş sadece Yahudi lobisinin verdiği parayla mı dönüyor? Çünkü para tamam da bir de siyasette bir hani söylem üstünlüğü vardır ya. Yani şunu mu anlamamız gerekiyor? Amerikan halkı mı İsrail'in kölesiyim diyor o zaman? Evet. Şimdi bazı oturmuş kodlar vardır uluslarda. Amerikan ulusunda, mesela bu Almanlarda da öyle, Amerika'da da bu şekilde. Oturmuş kodlarda zaten hani olağan bir Amerikalı, özellikle Cumhuriyetçi kanat çok fazla sorgulamıyor. Çünkü küçüklükten bu zamana kadar ne olarak biliyorsunuz? İsrail bizim en büyük müttefikimiz diye. Ama bu 7 Ekim'den sonra ciddi sorgulanmaya başladı. Hatta Trump şundan da bahsediyor. 2 gün önce bir röportaj verdi. Ya Yahudiler çıkmış kefiye takıyor ve Filistin yanlısı gösterilere katılıyor. Bu çok kötü bir şey. İsrail PR savaşını, halkla ilişkiler savaşını çok kötü kaybediyor diyor. O da farkında. Çünkü özellikle 7 Ekim'den sonra Amerikan sisteminin, Amerikan devletinin, Kongresinin, Beyaz Sarayı'nın hepsinin İsrail'e kayıtsız şartsız, senin deyiminle köle gibi destek vermesi insanların gözünü açtı ve insanlar sorgulamaya başladı. Sosyal medyanın da çok büyük etkisi var bunda. Ama buna rağmen biz dışarıdaydık, işte dışarıda istediğin kadar cop ye, biber gazı ye, dayak ye, yürü, binlerce kişi orada dolusun. Kalkıyor elitler, kalkıyor senin temsilcilerin, senin temsilciler meclisin, senin senaton Bak, gördün mü? adamın işte eli Bak, patlayana kadar alkışlıyor. Sistem böyle kurulmuş çünkü.